Şubat ayına hızlı bir giriş yapıyoruz. Biliyorsunuz 17 Şubat'ta bir tutulmamız var. Zaten ben onun kanala yüklemiştim. Aşağı linkini bırakacağım sizler için. O tutulmanın etkilerini daha fazla görmeye başlayacağımız bir dolunay geliyor. Şimdi neler var anlatmaya başlamadan önce benimle ilk defa karşılaştıysanız hoş geldiniz. Ben Fulya. Burada her ay gerçekleşecek olan gökyüzü olaylarının nasıl zamanın kalitesine yön verdiğini anlatıyorum. Genel etkiler ve burçlarınıza olan tabii ki genel gündemlerden bahsediyorum. Sizler de öncesinden haberdar olmak isterseniz abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz de ekrandaki sosyal medya hesabımdan ve mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Bakalım Aslan Burcu'ndaki bu dolunayda neler var? 2 Şubat 2026'da Ankara'ya göre çıkarttığım haritaya göre 01.09'da Aslan Burcu'nun 13. derecesinde bir dolunay yaşayacağız. Dolunaylar biliyorsunuz Ay ve Güneş'in karşı karşıya gelmesiyle birlikte bir sürecin neticelenmesini, görünür olmasını ve artık bir sonuç haline gelmesini anlatır. Yani Ocak ayının aslında özellikle son 2 haftasındaki ülke, dünya ve kolektif alanda işte neler biriktiyse, neler konuşulduysa, neler içten içe büyüdüyse bu dolunayla birlikte o konuların bir yere bağlandığını görebiliriz. Bir şeyler tamamlanacak, bir şeyler bitecek, bir şeyler de artık saklanmayacak kadar açık hale gelecek diyebilirim. Şimdi Aslan Burcu dolunayları doğal olarak egoyu, gururu, sahneyi, görünür olmayı ve hani ben duygusunu çok daha fazla ortaya çıkartır. Enerjimiz gayet yüksek, neşeli, hayata karşı her şeye rağmen yüksek bir motivasyon tam da bu dolunayın etkili olduğu günlerde hissedebiliriz. Aşk, sevgi enerjisi de bir taraftan zaten yoğunlaşırken bir taraftan da böyle kovada toplanmış bir sürü gösterge var. Bu coşkuyu tabii ki dengelemek için orada olacaklar. Yani biraz daha böyle baskılandığımızı da hissedebiliriz. Tam karşıda duruyorlar çünkü dolunayın. Ama bu bizi engellemek için değil, aksine dengede tutmak için orada olacak. Kendimizi daha fazla tabii ki göstermek, daha çok ilgi odağı olmak, daha çok yaratıcılığı sergilemek isteyebiliriz bu dolunay sürecinde. Bu dönemde insanlar çok çabuk parlamak isteyebilir. Yani çok çabuk alınganlaşabilir. Çok çabuk sinirlenebilir. Kendini haklı görmek, işte tek başına karar almak, kalabalıkları çok fazla dinlememek, ekibe uyum sağlayamamak gibi taraflarda çalışabilir. Kendi yaşamınızda da buna dikkat etmeniz iyi olacaktır. Özellikle sosyal ortamlarda, arkadaşlık ilişkilerinde ve grup dinamiklerinde hani ben ve biz dengesi bir şekilde test edilebilir. Kalabalıkların, toplumun öfkesi, isyanı, ayaklanması tabii ki burada da görünür vaziyette olacaktır. Bir yandan kendini göstermek, öne çıkarmak ve sahnede olmak isteyeceğiz. Diğer taraftan da ilişkilerde, ekiplerde, topluluklarda sınırları doğru kurmak gerekecek. Tabii ki bu samimiyet ve mesafe arasındaki ayarı da tutturmak gerekiyor. Hani kalbimiz ve mantığımız arasında da kalabiliriz çokça. İçinizden geldiği gibi davranmak isteyeceksiniz ama bir taraftan da hani bu mantıklı mı, toplumun yararına uygun mu diye düşünebiliriz. Bunu dengelemek çok çok önemli olacak bu süreçte. Şimdi Ankara'ya göre çıkarttığımız haritaya göre 10. eve aslında kavuşumda olan bir dolunaydan bahsediyoruz. Bu da sahnenin tamamen yönetim, otorite, lider figürler ve görünür olan insanlar tarafına döndüğünü gösteriyor. Devletin üst kademesi, yöneticiler, liderler, karar vericiler, kurumlar, büyük figürler, aynı zamanda sanat dünyası, sahne insanları, oyuncular, ünlü isimler, çocuklarla alakalı temalar ve topluma mal olmuş kişiler bu dolunayın aslında ana başlıkları. Bu nedenle o alanlarda hızlı gelişmeler, sonuçlanmalar, görev değişimleri, istifalar, geri çekilmeler, bazı krizler, yeni açıklamalar ya da konuşulacak bazı kararlar gündeme gelebilir. Üstelik 2 hafta sonra zaten bir güneş tutulması yaşayacağız. En başta da söylemiştim. Tutulmadan önceki dolunay olduğu için çoğu zaman zaten olacak olanın biraz fragmanı gibi oluyor. Yani tutulmaya yaklaşırken büyük gündemler daha güçlü bir şekilde kendini göstermeye başlar. Hatta bazı bitişler, mesela önemli bir sanatçının vefatı, bir liderin görevinin bitmesi, bir ünlünün statü değişimi vesaire gibi daha çok böyle göz önündeki kişileri konuşabiliriz. Sadece ülkemizde değil, bir dünya liderini de çok fazla konuşacağımız bir zaman. Dolayısıyla bu dolunay süresince yani öncesinde ya da sonrasındaki hafta dünya liderinin kararlarını, açıklamalarını çok daha fazla görebiliriz ve açık düşmanlıkta kazanabilir bu kişi. Zaten hemen önümüzdeki hafta ve sonrasındaki hafta
dediğim gibi bunun etkilerini çok bariz bir şekilde almaya başlayacağız. Bu dolunayın tam karşısında tabii ki Güneş'le kavuşumda olan Mars ve Plüto var. Bu taraf özellikle çok güçlü, sert, baskı oluşturan bir enerji taşıyor. Şimdi Mars ve Plüto birleştiği zaman tek başına bile aslında çok yoğun bir güç mücadelesi veriyor. Bir tarafın geri adım atmak istememesi, kontrolü kaybetmemeye çalışması, bastırılmış öfkenin de ortaya çıkması, restleşme, sert söylemler, otorite çekişmeleri görülebilir. Şimdi bizim günlük yaşamımızda da bu biraz öfkeli atmosfer oluşabilir. Buralara dikkat edin. Sabit burçlarda olduğu için esneklik az, inat ve ego çok olabilir. Bu da tansiyonu çok yükselten, çatışmayı çok çabuk tetikleyen bir enerji getiriyor. Şimdi yükselenin Akrep burcunda olması dolunaya ayrı bir tabii yoğunluk katıyor. Akrep yükselen teması her şeyi daha derinleştiriyor, daha keskin, daha hani ya hep ya hiç temasını getiriyor aslında. Yani bir mesele sadece yüzeyde kalmayabilir. Altındaki niyetler, güç oyunları, duygusal manipülasyonlar, gizli gündemler çok daha kolay ortaya çıkabilir. Gizli olan şeyleri zaten bu süreçlerde duyabiliriz. İnsanların hem psikolojik olarak hem de gündemsel olarak daha takıntılı olduğu, daha yoğunlaştığı, daha böyle kontrol odaklı hareket etmek istediği bir zaman aslında. Bu yüzden sakin kalmak, kontrol etmemek çok önemli olacak. Çünkü akrep yükselen olduğu zamanlarda duygular bir anda patlayabilir, olaylar bir anda büyüyebilir. Dolunayın hemen sonrasında zaten oldukça elektrikli bir atmosfer var. Çünkü Venüs ile Uranüs sert bir etkileşime girecekler. Bu da aslında Şubat ayının ilk haftasında çok sürpriz kararları, ani gelişmelere damgasını vurabilir. Hani bir anda böyle verilen tepkiler vardır ya da hızlı kopuşlar, beklenmedik çıkışlar, açıklamalar, ani yön değişimleri, planların bozulması ya da bir anda yeni bir rota çizilmesi de çok mümkün görünüyor. İletişimler de çok hızlı, yani çok keskin ve çok fevri de olabilir. Bir an iyi olan bir şey bir anda gerilebilir, bir anda çok sakin olan bir şey de bir anda büyüyebilir ve gündem yaratabilir. Bu etki aynı zamanda tabii ki teknolojik aksaklıkları, internet problemlerini, elektrik kesintilerini, altyapı kaynaklı sıkıntıları, beklenmedik sistem arızalarını da sembolik olarak destekleyen bir gökyüzü olarak yansımış. Şimdi bu dolunayın kolektif tarafı da tabii ki biraz sert. Mars ve Plüto'dan dolayı tabii ki bunu söylüyorum. Kova vurgusu var. Kitleleri, halkı, toplumsal tepkileri ve kalabalıkların sesini yükseltir. Hükümet ve muhalefet arasındaki gerilimi gittikçe artıran, baskı hissini yoğunlaştıran, toplumun öfke biriktirdiği konular daha da görünür hale gelebilir. Bu sadece ülkemiz için değil. Bu bir noktada protestoları, sert açıklamaları, restleşmeleri, karşılıklı güç gösterilerini, bu tarz olayları tetikleyebilir. Tabii ki baskının yükseldiği yerde patlama enerjisi de yükselir. Bu yüzden gündem çok hızlanabilir diyorum. Yani Mars ve Plüton'un bu kadar aktif olduğu bir süreçte yer sarsıntıları, depremler, bazı doğa olayları ya da yeraltı enerjisini anlatan temalarda tetiklenebilir ve bu çok olağandır. Elbette bu bir kesinlik cümlesi değil ama gökyüzünün dili gerilim yükseliyor dediğinde dünyada da bu gerilimin fiziksel yansımalarını daha fazla konuşabileceğimiz bir döneme giriyoruz demek istiyorum. Şimdi özellikle Dolunay'dan bir hafta öncesi ve Dolunay'a yaklaşan günlerde, yani sonrasındaki hafta yine bu enerji daha sıkışık olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle hem bireysel hem kolektif tarafta aslında basınç artıyor. Bu yüzden size sinir sisteminize ne iyi gelecekse, iyi gelecek olan şeylerden biri de tabii ki her zaman doğadan kopmamak, topraklanmak, sevdiklerinizle yanında sakin hissedeceğiniz kişilerle olmak sizleri gerçekten çok iyi hissettirebilir. Dolunayda biraz böyle duygular da tabii ki doluyor, yükseliyor. Genel olarak enerjimiz tabii ki yüksek olacaktır. Ancak içinizde hangi duygu varsa dikkat edin, Şubat ayı onu büyütebilir. Aslan burcu aynı zamanda demiştim aşkı, romantizmi, tutkuyu, kalpten böyle gelen o istekleri, sevilme isteğini, seçilme isteğini temsil ediyor. Yani bu dolunay ilişkilerde daha görünür olanı dediğim gibi büyütecektir. Sevgi ihtiyacını büyütebilir. İlgi beklentisini, gururu, değer görme arzusunu tabii ki yükseltebilir. Bu yüzden aşkta çok böyle büyük tamamlanmalar, karar vermek, netleşme enerjisi var. Bir ilişkiyi başka bir seviyeye taşıyabilir. Bir şeyde böyle resmileştirmek ya da bu böyle gitmiyor deyip belki bir konuyu kapatmak ya da bir süredir konuşulmayan bir şeyin artık ortalığa dökülmesi de mümkün. Burada dikkat edilmesi gereken tek şey aslında ego savaşına girmemek. Çünkü Dolunay Aslan'da karşısında Mars ve Plüto varken ilişkiler
hani sen haklısın, ben haklıyım krizine girebilir. Tabii ki bu içinizden geçeni anlatmak çok güzel ama bunu güç savaşına çevirdiğinizde bu ilişkiyi yorabilir. Bu dönem sosyal medyadan, arkadaş gruplarından bir tabii ki aşk da doğabilir elbette bazı kişilere. Hatta bir hiç beklenmedik bir anda gelişen bir sürpriz bir ilişkiyi de getirebilir. Aslan burcu altınla da bağlantılı. Bu nedenle bu dolunay civarında aslında altın ve değerli madenler, ekonomiyle alakalı sembolik gelişmeler, fiyat dalgalanmaları ya da kamuoyunda öne çıkan yatırım gündemlerini daha fazla konuşabiliriz. Tabii ki bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama aslan vurgusu güçlü olduğunda değer teması sadece aşk ve ilişkilerde değil, finansal alanda da çok dikkat çekiyor. Kimin neye değer verdiğini, neyi kıymetli olarak gördüğü ya da neyin parladığı çok daha görünür olacaktır bu süreçte. Özetle bu dolunay bize aslında şunu ifade ediyor. Sahne ışıkları önünde parlamak isteyeceğimizi, herkesin gözü yönetimde, otoritede ve görünür figürlerde olacaktır. Son 2 haftanın böyle birikmiş gündemi artık bir sonuca varacaktır. Kitleler daha belki tepkisel, yöneticiler daha baskın, ilişkiler daha gururlu ve hassas bir yerden de ilerleyebilir. Şubat'ın ilk haftası sürprizli ve aynı zamanda elektrikli. Her şey bir anda yön değiştirebilir. Bu süreçte en büyük sınav egoyu yönetmek, fevriliği kontrol etmek ve gücü gerçekten doğru kullanmak olacak. Çünkü bu dolunay bir yandan hani kendinizi göstermek isterken, yeteneklerinizi sergilemek isterken bir taraftan da kendinizi kaybetmeden yani mantıkla ve kalabalığın genelin hayrına dokunacak şeyler için harekete geçmemize teşvik edecek aslında. Yani birlikte hareket ederken de parlayabilirsiniz demek istediğim. Evet, şimdi geçelim bakalım yükselen burçlara göre bu dolunayın etkilerine. Bana her zaman soruyorsunuz yükselen burcumuza göre mi, güneş burcumuza göre mi dinleyelim? Yükselen burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. En başta eğer güneş burcunuzu biliyorsanız güneş burcunuzu da dinleyip ikisini harmanlayıp ortaya çok güzel bir sonuç çıkartabilirsiniz. Ama ben yükselen burcumu bilmiyorum diyorsanız da tabii ki güneş burcunuza göre dinleyebilirsiniz. Eski astrologlar yükseleni bilmedikleri için her zaman Güneşe göre zaten yorum yapmışlar. Bu yüzden de sizler de her ne kadar etkisi yükselen burç kadar etkili olmasa da yine de genel gündemleri yakalayabilirsiniz. Ama öngörüler her zaman yükselen burcunuza göre yapılır. Bunu da lütfen unutmayın. Koçlarla başlıyorum. Koç ve yükselen koçlar 2 Şubat'ta Aslan Burcu'nun 13. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi bu dolunay sizin haritanızda 5. ev temalarını çalıştıracak. Etkileri günler öncesinden zaten hissedilmeye başlanır. Elbette kendi doğum haritanıza göre etkileri bambaşka da olabilir. Çünkü temas ettiği yerler de farklı olabilir. Burada anlattıklarım çok genel etkilerdir. Şimdi yükselen koçlar için bu dolunay daha çok böyle kendini ortaya koyma isteğini artırabilir. Aşk, flört, yaratıcı konular, keyif aldığınız şeyler ve görünür olmak istediğiniz alanlar ön plana çıkabilir. Bir süredir içinizde tuttuğunuz, belki heves ettiğiniz ya da tam olarak cesaret edemediğiniz bir konu çok daha belirgin hale gelebilir. Bu dolunayda sahnede olmak isteğiniz tabii ki artabilir. İlgi görmek, fark edilmek, yaptıklarınızın karşılığını almak çok daha önemli hale gelecektir. Bir ilişkide ya da bir konuda emek verdiğiniz bir yerle alakalı yani aldığınız karşılık arasındaki dengeyi daha net fark edebilirsiniz. Bazı durumlarda bu farkındalık bir tamamlanma da tabii ki size getirebilir. Bazı durumlarda da bir yön değiştirmenize vesile olabilir. Bu süreçte kendinizi zorlayarak bir şeyi taşımaktansa daha doğal hissettiğiniz, içinize sinen alanlara yönelmek çok daha iyi olacaktır. Bu dolunay aslında böyle sevginin emek istediğini ama aynı zamanda hani sizin kendinizi de çok yok saymayarak ilerlemeniz gerektiğini anlatıyor. Umarım bu dolunayla beraber aşk hayatınızda, flörtlerinizde, hobilerinizde ya da çocuğunuz varsa çocuklarla ilgili gündemlerinizde sizi çok daha mutlu eden alanlarda güzel sonuçlar aldığınız bir dönem olur. Özellikle de Ocak ayının son 2 haftasında yaşanan gündemlerinize bir bakın. Onlarla alakalı bir sonuç alma olasılığınız yüksek. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Boğa ve yükselen boğalar 2 Şubat'ta Aslan Burcu'nun 13. derecesinde bir dolunayımız olacak. Şimdi bu dolunay sizin haritanızda tabii ki 4. ev temalarını aktifleştiriyor. Etkileri günler öncesinden hissedilecek. Yani kendi şahsi haritanıza göre elbette farklı etkiler de alabilirsiniz. Benim burada anlattıklarım çok genel etkilerdir. Şimdi yükselen boğalar için bu dolunay ev, aile, yaşam alanı, içsel güvenlik konularınızla alakalı çalışıyor. Evle ilgili bir düzenleme yapabilirsiniz. Aile içinde bir konuşma ya da uzun süredir aslında içinizde tuttuğunuz bir duygunun
açığa çıktığını görebilirsiniz. Belki bir süredir taşınma gündemleriniz vardı. Bu dolunayla taşınabilirsiniz, yer değiştirebilirsiniz. Bunun için adım atabilirsiniz. Bu dönem size daha güvenli hissettiren alanlar önemli olacaktır diyebilirim. Nerede huzur bulduğunuz, nerede sadece alışkanlık için kaldığınız çok daha net fark edilebilir dolunay sürecinde. Aile içinde ya da özel yaşamda bazı sınırlar belirginleşebilir. Bu farkındalıklar ilk etapta böyle duygusal hissettirse de sizi aslında uzun vadede daha sağlam bir temel kurmanıza yardımcı olacak. Şimdi bu dolunay iç dünyanızda neye ihtiyaç duyduğunuzu anlamanızı gerçekten sağlayabilir. Taşınmak mı, yuva kurmak mı, evi değiştirmek mi ya da ne istiyorsanız bunlar daha görünür olacaktır. Yaşam alanınızda küçük değişiklikler yapmak bile sizin gerçekten enerjinizi değiştirecek ve hafifletecektir. Umarım bu dolunayla beraber evinizde, ailenizle, ilişkilerinizde, düzeninizde, iç huzurunuzu ilgilendiren alanlarda güzel tamamlanmalar yaşadığınız bir dönem olarak geçer. Ocak ayının son 2 haftasını şöyle bir düşünün derim. Orada sizi yoran ya da kafanızı kurcalayan konular olduysa daha sakin bir şekilde geride bırakabilirsiniz bu süreçle birlikte. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. İkizler ve yükselen ikizler 2 Şubat'ta Aslan Burcu'nun 13. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi bu dolunay sizin haritanızda 3. ev temalarınızı aktifleştiriyor. Etkileri zaten günler öncesinde başlar. Elbette sizin şahsi haritanıza göre başka etkiler de alabilirsiniz. Benim burada anlattıklarım çok genel etkilerdir. Yükselen ikizler için bu dolunay aslında iletişim konularını çok daha belirgin bir şekilde ortaya koyacak. Konuşmalar, mesajlaşmalar, yakın çevreyle olan ilişkileriniz veya böyle zihinsel yoğunluğunuz artabilir. Uzun süredir konuşulmamış bir konu tekrar gündeme gelebilir ya da bir iletişim netleşebilir. Bu süreçte düşüncelerinizi daha açık ifade etmek tabii ki isteyebilirsiniz. Ancak Aslan Dolunay ile beraber ifade biçimi biraz daha kendini belli eder. O yüzden ne söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de aslında çok önemli. Özellikle sizler için. Sözler daha kolay büyüyebilir. Yanlış anlaşmalar olabilir ya da daha kolay oluşabilir bu yanlış anlaşmalar. Sade, net iletişim kurmak hem sizi hem karşı tarafı gerçekten çok rahatlatacaktır. Yakın çevreyle alakalı da bazı konularda kararların netleşmesi gibi şeyler olabilir. Bir haber gelebilir size ya da bir kısa yolculuk sizin gündeminize yeniden gelebilir. Umarım iletişimde, yakın çevrenizde, kardeşleriniz ya da arkadaşlarınızla olan gündemlerinizde böyle hani yolculuklarınızda, kararlarınızda güzel sonuçlar aldığınız bir dönem olur. Ocak ayının son 2 haftasında neler yaşadıysanız, kafa karışıklıkları olduysa net bir şekilde bunları toparlayabilirsiniz. Böyle bir sürece geçiş yapabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yengeç ve yükselen yengeçler 2 Şubat'taki Aslan Burcu'ndaki Dolunay 13. derecede gerçekleşecek. Bu Dolunay sizin haritanızda 2. ev temalarını çalıştırıyor. Dolunayın etkileri öncesinden zaten hissedilmeye başlanır. Kendi doğum haritanıza göre de etkiler farklılaşabilir. Burada benim anlattıklarım çok genel etkilerdir. Şimdi yükselen yengeçler için bu Dolunay maddi konularla birlikte aslında özdeğer temasında biraz daha fazla ön plana çıkartacak. Gelir gider dengesi, harcamalar ya da maddi planlamalarla alakalı gelişmeler yaşanabilir. Bununla birlikte kendinize verdiğiniz değer de daha net görünür hale gelebilir. Şimdi bu dönemde tabii ki alma verme dengesini de daha belirgin anlayabilirsiniz. Bu bazen para konularında, bazen de ilişkilerde de olabilir. Emeğinizin karşılığını almak isteyeceğiniz aslında bir süreçtesiniz. Bu dolunay aynı zamanda sizi çok daha sağlam kararlar almaya da yöneltebilir. Harcamalarda ani yükselişlere tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Daha çok güven arayışından kaynaklı gereksiz bir alışveriş eğilimi oluşabilir. Bu dönemde sizin için en iyisi hem maddi hem manevi olarak dengeyi kurmak olacaktır. Umarım para düzeninizde, kazançlarınızda, harcamalarınızda ve kendinize verdiğiniz değerde sizi daha iyi hissettiren güzel gelişmeler yaşadığınız bir dönemden geçersiniz. Ocak ayının son 2 haftasını şöyle bir düşünün. Oralarda bir belirsizlik varsa bunlarla alakalı da net bir sonuç almanızı sağlayabilecek bir dolunay. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aslan ve yükselen aslanlar, Aslan Burcu'nun 13. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin 1. ev temalarınızı çalıştıracak. Yani yükselen evinizde bir dolunay sizi çok etkiliyor. Etkileri tabii ki günler öncesinde başlayacak. Sizin kendi şahsi haritanıza göre tabii ki bu dolunayın etkileri farklı da olabilir. Burada anlattıklarım benim çok genel etkilerdir. Şimdi yükselen aslanlar için dediğim gibi az önce bu dolunay doğrudan sizi etkiliyor, sizi anlatıyor. Kendinizle alakalı bir farkındalığınız artabilir. Duruşunuz, hayata yaklaşımınız, kendinizi ifade etme biçiminiz çok daha görünür hale gelebilir. Bir süredir içten içe böyle büyüyen bir kararınız varsa bu dolunayla birlikte artık
netleşiyor. Bu dönemde daha çok böyle görünür olmak isteyebilirsiniz. Daha iddialı da hissedebilirsiniz. Hayatın içinde geri planda kalmak istemediğinizi, kendinizi daha net ortaya koyduğunuz bir süreç olarak da geçebilir. Bu dolunay size kim olduğunuzu aslında yeniden hatırlatacaktır. Cesaretiniz, özgüveniniz daha fazla ortaya çıkabilir. Yaratıcılık, aşk, ilişki gündemleriniz tabii ki yine aynı şekilde yüzeye çıkabilir. Bir de ilişkilerde ve sosyal çevrede de bazı sınırlar belirginleşebilir. Siz değiştikçe bazı dengeler de aslında değişiyor. Bu süreçte kendinize güvenmeniz çok önemli. Sizin kararlarınız çok önemli olacak. Umarım özgüveninizin yükseldiği, kendinizi daha iyi ifade ettiğiniz, dış görünüşünüzden enerjinize kadar birçok alanda daha güçlü hissettiğiniz bir dönem olur sizler için. Ocak ayının şöyle bir son 2 haftasını düşünün. Sizi yoran bazı meseleler geride kalabilir. Bazı şeyleri netleştirebilirsiniz o konularla alakalı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başak ve yükselen Başaklar 2 Şubat'ta Aslan Burcu'nun 13. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi bu dolunay sizin haritanızda 12. ev temalarını çalıştırıyor. Etkileri günler öncesinden başlıyor zaten ama sizin şahsi haritanıza göre farklı etkiler de olabilir. Çünkü bu dolunayın temas ettiği yerler bambaşka da olabilir. Ben sadece genel gündemlerden bahsediyorum. Şimdi yükselen Başaklar için bu dolunay daha böyle içsel bir alanda çalışıyor aslında. Yani biraz daha böyle bilinçaltı yorgunluklar, fark edilmeden taşınan bazı duygular, kapanması gereken bazı döngüleriniz olabilir. Bunlar ortaya çıkabilir. Bu dönemde biraz daha geri çekilmek, dinlenmek isteyebilirsiniz. Sizi çok yoran ama adını net koyamadığınız bir şeyler gündeme gelebilir. Bu farkındalıkla birlikte bazı yükleri bırakmak, sadeleşmek, dinlenmek iyi gelecektir sizler için. Duygusal olarak da kendinizi böyle çok daha hassas hissedebilirsiniz. O yüzden böyle kalabalıklar yerine aslında daha sakin alanlar size çok daha iyi gelebilir. Uyku düzeninize dikkat edin lütfen. Çünkü uyku düzeni bozulabilir. Bedeninizi çok yormamaya çalışın. Zihninizi gereksiz yere meşgul eden şeyleri de bu süreçte lütfen azaltmaya çalışın. Şimdi bu dolunayda bazen büyük bir olaydan ziyade insanın içindeki ağırlığın hafiflemesi çok daha görünür olur. Bunlarla ilgilenebilirsiniz. Arkanızdan saklanan, gizlenen bir şeyler varsa da açığa çıkabilir. Biraz da sağlığınıza lütfen özen gösterin. Umarım içsel olarak rahatladığınız yüklerinizi azalttığınız, ruhsal olarak arındığınız ve kendinizi daha hafiflemiş hissettiğiniz bir dönem olarak geçer. Ocak ayının son 2 haftasını şöyle bir düşünün. Oralarda ne vardı? Sizi içten içe yoran şeyler varsa sağlıklı bir şekilde kapatabildiğiniz bir süreçten geçebilirsiniz. Umarım keyifli geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Terazi ve yükselen teraziler 2 Şubat'ta Aslan Burcu'nun 13. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi bu dolunay sizin haritanızda 11. ev temalarınızı çalıştırıyor. Etkileri zaten günler öncesinden başlıyor. Elbette kendi doğum haritanıza göre bu etkiler değişiklik gösterebilir. Benim burada anlattıklarım çok genel etkilerdir. Yükselen teraziler için bu dolunay sosyal çevre, arkadaşlıklar, ekip çalışmaları, hedefleriniz ve gelecek planlarınızla doğrudan ilgili. Bir arkadaşlık içinde mesafeler netleşebilir. Kalabalıkların içinde kendinizi nasıl konumlandırdığınızı görebilirsiniz. Bazı ilişkiler daha sağlam bir yere oturabilir, yani arkadaşlık ilişkileriniz. Bazıları da çok doğal bir şekilde dağılabilir, sonlanabilir de. Bu dolunay aynı zamanda sizin kimlerle birlikte aslında yürümek istediğinizi, kimlerle birlikte dostluğunuzu sürdürmek istediğinizi, bir hedefiniz varsa o hedefin gerçekten sizi mutlu edip etmediğini daha net anlayabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların niyeti ve sizin onlarla kurduğunuz bağın dengesi çok daha net hissedilecektir bu dolunayla birlikte. Şimdi bu süreçte size iyi gelen insanlarla bir arada olmak, sizi yoran bağları zorlamamak da çok iyi olacaktır. Bu dolunay doğru çevrenin insanın ruhunu da yolunu da güçlendirdiğini sizde zaten gösterecektir. Umarım bu anlattığım konularla alakalı dostluklarınızda, çevrenizde, bazı projelerinizde ya da hayallerinizle alakalı gündemlerinizde çok güzel tamamlanmalar yaşarsınız. Ocak ayının şu son 2 haftasına şöyle bir bakın. Oralarda hangi gündeminiz varsa biraz onlarla bağlantılı sonuçlanmalar da yaşayabilirsiniz. Bunlar da tabii ki çok mümkün. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Akrep ve yükselen akrepler 2 Şubat'ta Aslan Burcu'nun 13. derecesinde bir dolunayımız var. Şimdi bu dolunay sizin haritanızda 10. ev temasını çalıştıracak. Siz de çok etkilenen burçlar arasındasınız.
yaşadığınız etkileri günler öncesinden hissedilmeye başlanır. Elbette kendi doğum haritanıza göre etkiler değişebilir. Burada benim anlattıklarım çok genel etkilerdir. Şimdi yükselen akrepler için bu dolunay kariyer, toplum önündeki duruşunuz, kendinizi göstermeniz, statünüz, hedefleriniz, hayatta aslında inşa ettiklerinizle alakalı bazı netleşmeler getirebilir. İşle alakalı görünür bir gelişme olabilir, bir tamamlanma süreciniz olabilir, üstlerle, otorite figürlerle alakalı bir konu tekrardan gündeme gelebilir. Şimdi bu dolunay tabii ki sorumlulukları büyütürken aynı zamanda başarı tarafını da çok belirginleştiriyor. Yani bir süredir emek verdiğiniz bir konu vardır işinizle alakalı. İşte geri dönüş almak bununla alakalı çok mümkün olacaktır bu dolunayla birlikte. Bazı yükselen akrepler içinse yük fazla geliyor gibi hissettirebilir. Bunun dozu artabilir. Buna dikkat. Bu dönemde daha net bir duruş sergilemek, kendinizi doğru bir şekilde konumlandırmak ve gereksiz mücadelelerden de uzak durmak gerekecektir. Bu dolunay böyle emek verilen bir şeyin karşılığının olduğunu ama aslında sizin de kendinizi tüketmemeniz gerektiğini de anlatıyor. Umarım kariyerinizde, hedeflerinizde ve toplum önündeki duruşunuzda ve başarıyla alakalı süreçlerinizde güzel sonuçlar aldığınız bir dönem olur. Ocak ayının son 2 haftasını şöyle bir düşünmeye çalışın. Oralarda yaşanan işle alakalı gündemleriniz olduysa onlarla alakalı belki olumlu bir tamamlanma olabilir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yay ve yükselen yaylar 2 Şubat'ta Aslan Burcu'nun 13. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi bu dolunay sizin 9. ev temalarınızı aktifleştiriyor. Demek ki bu konular daha çok gündeminizde olacaktır. Bu arada etkiler tabii ki günler öncesinde başlar ve sizin şahsi haritanıza göre başka etkiler de alabilirsiniz. Bu bahsettiklerim çok genel etkilerdir. Şimdi yükselen yaylar için bu dolunay uzaklar, yurt dışı bağlantılı işler, eğitimler, akademik konular, inançlarınız, hayat görüşünüz, vizyonunuzla alakalı konuları daha da yoğunlaştırabilir. Bu konularla bağlantılı gündemler yaşayabilirsiniz demektir. Bir yolculuk tabii ki gündeme çıkabilir. Belki bir yurt dışı, belki uzaklar, resmi işler, vize, eğitim başvuruları, bir proje ya da bir plan çok daha görünür hale gelebilir. Bu dönem hayata bakış açınızı büyüten bir gelişme de meydana gelebilir. Bir konuda ben artık böyle görmüyorum ya da ben artık bu olaya böyle bakmıyorum gibi bir netleşme yaşayabilirsiniz. Bir hedefin gerçekçi hale gelmesi, bir yolun açılması ya da bir sürecin kapanması bu dolunayla beraber çok mümkün. Yönünüzü değiştiren bir haber de gelebilir. Bu da mümkün. Bu süreçte size genişlik hissi veren alanlara yönelmek, zihninizi böyle çok daraltan konuları gereğinden fazla büyütmemek çok daha iyi olacaktır. Bu dolunay böyle sizin ufkunuzu çok böyle büyüten şeylere yakın durmanızın çok daha iyileştirici olduğunu gösteriyor. Umarım seyahatlerinizde, eğitim planlarınızda, yurt dışı bağlantılarınızda ve geleceğe dair vizyonunuzda güzel gelişmeler yaşadığınız bir dönem olur. Ocak ayının son 2 haftasında başlayan gündemlerinizde daha olumlu bir şekilde sonuçlandırmak mümkün olacaktır. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Oğlak ve yükselen oğlaklar 2 Şubat'ta Aslan Burcu'nun 13. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu dolunay sizin için 8. ev temalarını çalıştıracak. Etkileri günler öncesinde başlayacak. Elbette sizin şahsi haritanıza göre bu etkiler bambaşka da çalışabilir. Bunlar benim anlattığım yani çok genel etkilerdir. Şimdi yükselen oğlaklar için bu dolunay ortaklaşa para konuları, borç, alacak verecek meseleleri, banka, miras, nafaka, kredi, işte vergi, finansal paylaşımlar ya da duygusal bağların derinliğiyle alakalı bir şeylerin çok daha net görünür olmasını sağlayabilir. Şimdi maddi bir gündem zaten netleşebilir. Bir ödeme konusu ortaya çıkabilir ya da beklenen bir para vardır. Bununla alakalı bir sonuçlanma da olabilir. Bu dolunay tabii ki aynı zamanda güven temasıyla çok bağlantılı. Bir bağın içinde gerçekten güvende hissetmek, bir paylaşımın ve sınırların netleşmesi gibi şeyler gündeme gelebilir. Duygusal olarak böyle ağır gelen şeyler daha belirgin hale de tabii ki gelebilir. Bu süreç bazı kişiler için bir arınma ve bırakma etkisiyle de tabii ki çalışabilir. Bir şeyleri bırakabilirsiniz, duygusal yükleri bırakabilirsiniz. Bu yükleri paylaşmak, öğrenmek ya da her şeyi tek başına taşımamak ve duygusal olarak da çok daha gerçekçi bir zeminde kalmak çok daha iyi hissettirecektir sizlere. Şimdi bu dolunay hem maddi hem manevi olarak aslında denge kurmanın ne kadar önemli olduğunu sizlere gösteriyor olacak bazı olaylarla birlikte. Umarım sizin için finansal paylaşımlarınızda, ortaklaşa paralarınızda, bazı bağlarınızda, içsel süreçlerinizde yani dönüşüm süreçlerinizde sizi rahatlatan gelişmeler yaşadığınız bir dönem olarak çalışır. Ocak ayının son 2 haftasını şöyle bir düşünün. Sizi yoran meseleler varsa sağlıklı bir şekilde bunları tamamlamak mümkün olacaktır. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Kova ve yükselen kovalar 2 Şubat'ta Aslan Burcu'nun 13. derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi bu dolunay tabii ki sizin için çok önemli
önemli çünkü 7. ev temalarınızı çalıştıracak. Etkileri günler öncesinden hissedilmeye başlanır. Elbette sizin şahsi haritanıza göre başka etkiler de mutlaka alırsınız. Benim anlattıklarım çok genel etkilerdir. Şimdi yükselen kovalar için bu dolunay ilişkiler, evlilik, ortaklık, ikili ilişkileriniz ve karşı taraf temasını daha fazla çalıştırıyor. Yani bir ilişkinin gidişatını çok daha net görebilirsiniz. Bir konuşma gerçekleşebilir mesela karşınızdaki kişiyle, bir denge kurabilirsiniz ve dengede olmayan bir durum varsa da bunu çok daha net fark edebilirsiniz. Aslan dolunayıyla birlikte ilişkilerde biraz gurur teması yükselecek. İki tarafında kendini çok anlatmak istediği bir süreç olabilir. Bu süreçte hem kendinizi net ifade etmek hem de karşı tarafı gerçekten anlamaya çalışmak ilişkinin kalitesini çok belirleyecektir diye düşünüyorum. Bu dönem ilişkilerde belki sınırları netleştirmek, yükleri daha net bir şekilde paylaşmak ya da duygusal olarak daha dengede kalmak daha iyi gelebilir. Bu dolunay aslında sevginin, emek istediğini ama ilişkilerin tek taraflı artık taşınamayacak kadar ağır geldiğini de gösterebilir. Eğer zaten kötü giden bir ilişki ise tabii ki sonlanabilir. Güzel giden bir ilişkide de bazı kararlar gerçekten oturulup konuşup netleşilebilir. Umarım ilişkilerinizde, evlilik ve ortaklık gündemlerinizde, iletişiminizde ve bağ kurma şeklinizde sizi rahatlatan, güçlendiren gelişmeler yaşadığınız bir dönem olur. Ocak ayının son 2 haftasını şöyle bir düşünmeye çalışın bu arada. Orada ilişkilerle alakalı gündemleriniz olduysa belki bir olumlu sonuçlanma da mümkün olabilir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala lütfen abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Ve son burcumuz balık ve yükselen balıklar. 2 Şubat'ta gerçekleşecek olan Aslan burcundaki dolunay sizin için 6. ev temalarını aktifleşecek. Şimdi etkileri zaten günler öncesinde başlayacak bir dolunaydan bahsediyorum. Elbette kendi şahsi haritanıza göre başka etkiler de alabilirsiniz dolunayın temas ettiği yerlere göre. Benim anlattıklarım çok genel etkilerdir. Şimdi yükselen balıklar için bu dolunay iş düzenini, günlük rutinler, sorumluluklar, sağlık, çalışma, üretkenliğinizle alakalı konuları daha çok ön plana çıkartıyor. İş hayatında bir yoğunluk olabilir. Bir proje tamamlanabilir. Bir düzen değişimine gidebilirsiniz. Şimdi günlük bir akışınız var. Buralarda da bir netleşme olabilir. Bu dolunay tabii ki sizin bedeninizin verdiği sinyalleri çok daha net görmeniz gerektiğini gösteriyor. Yani bir sinyal verebilir. Yorgunluk kaynaklı, uyku düzensizlikleri, stres, bunlarla alakalı bazı gerilimler olabilir. Bu süreçte düzen kurmak, günlük hayatı daha sade hale getirmek ve kendinize daha iyi bakmak çok önemli olacaktır. Bu dönem az ama sürdürülebilir olanın değerini daha net size gösterebilir. Kendinizi tüketmeden ilerlemek, zamanınızı çok doğru bir şekilde yönetmek ve işe ve hayata daha sağlıklı bir şekilde yetişmek önemli olacak. Bu dolunay rutinin aslında ruh halinizi ne kadar etkilediğini gösteriyor. Diyet, detoks ve spor için çok uygun günlerden geçiyor olacaksınız. Dolunaydan sonraki günler çok daha uygun. Umarım iş hayatınızda, günlük düzeninizde, sağlığınızda ve sorumluluklarınızla alakalı şeylerde sizi rahatlatan, toparlayan, güçlendiren gelişmelerden geçebilirsiniz. Ocak ayının son 2 haftasında bazı yükler biriktiyse oralara şöyle bir bakın. Buralarda bazı şeyleri tamamlamak da mümkün olacaktır. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın.